Şu anda hepimizin üzerinde Neandertal geni var. Daha açık konuşalım. Neandertaller kim? Neandertallerin bazıları hiç yok olmadılar diyor ve Homo sapiens'ten öcünü alıyorlar diyor. Ve dünyayı yöneten aileler aslında Neandertallerdir diyor. Yüz yapılarına iyi bakın diyor. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? Annesi ortada yok. Daha da kötüsünü söylüyor. Kate'in mi annesi evet. yok? Anneanne mi gitti şimdi de? Anneanne yok. Ve başka bir şey daha söylüyorum. Kate'in erkek kardeşi de 3 gündür yok. Konuşabilecek herkes yok oluyor. Kate bir şey gördü. Yıllar evvel Lady Diana'nın gördüğü bir şeyi gördü. Onlar insan değiller. Onlar insanlar. Belki bir ritüeller esnasında Lady Diana da girdi. Ritüellerde görünce onları şoka uğradı. Adem 40 metre boyunda olabilir mi? Adem 40 bin yıl yaşayabilir mi? Bunların hepsi olası. Çekik gözlü ne zaman çekik gözlü olmaya başladı? Ya da Allah siyahiyi ayrı yarattı, zenciyi ayrı mı yarattı? Bu da bir bakış açısı. O filmde ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Adam her şeyin sonuna geliyor ve bir tarih çıkıyor. 24 Haziran 2024. Çok az kaldı. Efendim merhabalar, sanat tarihçi, profesyonel turist rehberi, araştırmacı Ayhan Şakmur'la birlikteyiz. Çok uzun zamandır peşindeydim. Kısmet bugüneymiş. İlginizi çekeceğini düşündüğüm, şahsi meraklarımı da içeren bir sohbet olacak. Hoş geldiniz. Ayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok memnun oldum buraya gelmekten. Sizinle de tanışmış olduk böyle. Ben de öyle. Ben de öyle. Videolarınızı hiç kaçırmadan takip ediyorum. Teşekkür ederim. Yol haritamı hazırladım ama izleyicilerimizin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm, benim de çok merak ettiğim bir soruyla başlayacağım. Ayrıca hayranı da olduğum bir Sultan İbnül Arabi. İbnül Arabi biriyle karşılaşıyor ve karşılaştığı kişi 40 bin yaşında. Direkt soracağım ben. Eskiden insanlar 40 bin yıl yaşıyorlar mıydı? Karşılaştığı varlıkla ilgili. Şu anda bizim boyutumuzdaki insanlar anlatıldığı kadarıyla 120 yaşına kadar sınırlandırılmış. Fakat bizim Hazreti Adem ırkının ilk çıktığı dönemdeki ve Kur'an-ı Kerim'indeki anlatılanları baz alırsak eğer 900 yıl, 1000 yıl gibi yaşamalar var. Bunlar da insanoğlu. Biz insanoğlu için 40 bin yıl yaşama olayını bugün bize söylediğiniz zaman nasıl olur diyorsun ya, 100 yıl yaşayan var da hani yani 40 bin nasıl? Her şey orantılı yaratıldı. Çünkü burayı yaparken Rabbim ol dedi ve oldu, bitti bu süreç bu arada. Bitti yani. Burada yaptığı, meydana getirdiği, yarattığı her türlü canlı, cansız varlıklar, ki bu arada cansız varlıklarında bir titreşim olduğuna onlar da canlıdır da biz onları cansız diye addederiz. Hepsinin bir yazılım dili var. O yazılım dili bizim bugün matematik adını verdiğimiz uğraşı ile ilgili. Ve üst üste koyduğunuz zaman aynı yazılım dilini her türlü yaratılmışta görebiliyoruz. Bu daha sonra Yahudilerin çok araştırıp buldukları ve adına yaşam çiçeği diye söylenen hikayenin ve biz bu yazılım dilini eğer iyi çözersek bir şekil çıkarıyorlar. Yıllarca uğraşıp adına daha sonra Merkabah diyorlar. Daha sonra eğer Merkabah'ta belli bir aşamaya gelirsen bizim insanı kamil dediğimize ulaşırsın. Onlar buna Adam Kadmon'a ulaşırsın diyorlar. Baktığınız zaman evren bir matematik üzerine kurulmuş. Matematik oranlar da eşitliklerle verilir. Baktığınız zaman Rabbim mamutları, dinozorları ve bir başka türlü canlıları yaklaşık 80 metre yükseklikte ağaçları yaratıyorsa emin olun ki insanı da 1,5 metre yaratmamıştır. İnsanı da o zamana göre belki, bakın abartmadan söylüyorum, 30 metre boylarında, bizim bugün hep anlatılarda geçen, tüm mitlerde, dinli kitaplarda geçen devler diye andığımız o belki ilk gelen ırk bizden çok çok daha farklı boyutlardaydı. Yaşam süreleri farklıydı, boyutları farklıydı. Yani dinozorun üzerine binmiş adam çizimini görüyoruz mağarada. Şimdi orada da çok büyük sorunlar var. Bilim bize neyi anlatıyor? Diyor ki bilimsel olarak diyor sen dinozoru diyor bir insan çizemez diyor eski mağara insanı, çünkü dinozoru görmedi diyor. Çünkü 65 milyon yıl önce dünya üzerine bir meteor çarpması oldu büyük ihtimalle, ya da kuyruklu yıldız çarptı. Bunun etkisiyle dünya üzerindeki o önemli bir sürü ırk, aslında ırk derken de türden bahsedeyim, insan ırkı değil, türler kayboldu diyor.
Çünkü daha o zaman ortaya insan çıkmamış. 65 milyon yıl önce dinozorlar yok oldu o çarpmayla. Tamam. Dinozorlar varken insanın bir benzeri ırk katiyetle yoktur. Yoktur diye söylüyor. Çünkü nasıl emin olalım bundan? Çünkü diyor ki eğer ben diyor genetik soy araştırmasına girersem diyor bilimsel olarak diyor insanı en fazla 2,5 milyon yıl öteye taşıyabilirim diyor. Daha öncesi yok diyor. Zaten bu döneme biz diyoruz 2,5 milyon yıldan günümüzden bir 10 bin yıla kadar gelen olan dönemin adı bilimsel olarak paleolitik diye adlandırılır. Paleolitin evreleri vardır. Daha sonra insan nasıl oluyorsa o ilkel mağarada yaşayan insan bir şekilde mağaradan çıkıp yeter artık diyor. 2,5 milyon yıldır ben mağarada yeter böyle bir hayat diyor. Ağacın kovuğunda yaşıyoruz. Gel diyor biraz sosyalleşelim. Ülkemizden paleolitik çağa ait bir yer hatırlatır mısınız? Tüm dünya üzerinde zaten sadece ülkemizde var. Neresi? Bakın bir paleolitikten geçen yer olarak Neolitik'e geçiş Göbekli Tepe. Ondan önce de yine Türkiye'de bir bayrak Çatalhöyük. Daha sonra bir yer daha bulundu. Çatalhöyük'ün biraz ilerisinde Konya geçtik, Niğde, Aksaray. Aksaray'ı biraz daha geçin. Kapadokya yolu üzerinde Aşıklı Höyük vardır. Bunlar yaklaşık 1500-2000 yıl önceye aittir. Şeye bakarsak eğer Göbekli Tepe'ye. Yani Göbekli Tepe bunlardan 2000 yıl daha yaşlı diyelim. Yani bütün hepsi zaten Türkiye'deydi. Bütün bu topraklar insanoğlunun mağaradan çıkıp da bir şeyler yapmaya başladığı ilk döneme ait topraklar. İnsanın varoluş hikayesi burada değil. İnsanın medeniyete geçiş hikayesi bu topraklarda oldu. Çünkü bize şu anda insanın varoluş noktası olarak bakın. Afrika gösteriliyor. Afrika gösteriliyor. Hatta yerini bile tespit ediyorlar. Diyorlar ki Kenya diyorlar. Kenya diyorlar. Kenya. İlk çıkan insan Barack Obama'nın memleketi Kenya'dan çıktı ortaya. Daha sonra yayıldı. Yukarıya doğru çıktı. İlk başta bir grup ayrıldı. Bunlar yaklaşık 50 bin yıl önce günümüzden yukarıya doğru çıktılar. Ve oradaki soğuk iklimle karşılaşıp buna karşı vücut yapıları ve hayat şekilleri tamamen değişti. Bu insanlar zaman içerisinde fizyolojik olarak da değişime uğradılar. İşte bu insanlar orada ayakta kalabilmek için aynen zürafanın kafasını uzatması gibi evrim geçirir gibi farklı yönde geliştiler. Soğuğa dayanıklı hale geldiler. Vücutları, derileri falan farklı oldu. İşte biz bu insanlara Neandertal diyoruz diyorlar. Neandertal de Almanya'daki Neandertal Vadisi'nde bulunduğundan mütevellit bu isim verilmiştir. Neander Vadisi'nde bulunmuştur. Neandertal de insandan ayrılan Afrika'daki ilk çıkan, yukarıya çıkan gruptur. Daha sonra Homo sapiens yukarıya çıkıyor tekrardan ve onların bulunduğu Avrupa tarafında tekrar karşılaşıyorlar. Eskiden karşılaşmadıklarını bilmiyorduk. Ama karşılaşınca Homo sapiens çok daha farklı, beraber yaşarken çok daha iyi fitnelik kaynatmışlar. Çünkü Homo sapiens'in bir özelliği var, organize çalışabiliyor. Neandertal onlara göre daha kaba yaşamış, vücutları falan daha güçlü, dayanıklılık olarak çok daha dayanıklı Homo sapiens'e göre. Fakat Neandertal planlı bir şekilde suikastlar yapabilmeye, pusu kurmaya falan o kadar meyilli değil. Ne kadar tanıdık. Homo sapiens bunu böyle yapıyor. Bakıyor karşıdaki daha iri, daha güçlü. Biz bunu nasıl yeneriz? Pusuya yatırırız bunları diyor. Organize çalışıyor ve zaman içerisinde Neandertalleri bu şekilde avlıyorlar. Ama bu süreçte bütün Homo sapiens böyle davranmıyor. Bazı yerlerde Neandertal bunları ele geçiriyor. Bunlardan tekrardan yıllar sonra bakın yani 50 bin yıl sonra yine kendi kuzenleriyle tekrar bir birleşme oluyor. Onlardan doğan çocuklar ortaya çıkıyor dünya üzerinde. Ve bugün dünyanın her yerindeki insanda 0,7 ile 3,2 oranında Neandertal geni taşımaktayız. Neandertaller buzul devrinde yok olmadı mı? Bize dediler ki günümüzden 50 bin yıl önce yok oldu. Fakat Graham Hancock Malta'daki bir araştırmasında mağaralarda Neandertal kemikleri buldu 32 bin yıl önceye ait. Demek ki 32 bin yıl önceymiş, 50 bin yıl önce değilmiş. Bu belki daha da geriye gidecek. Ama insanla yani Homo sapiens bizim türümüzde Neandertal karşılaştı, onu biliyoruz. Ve ilişkiye girdiler. İlişkiye girdik çünkü şu anda hepimizin üzerinde Neandertal geni var. Daha açık konuşalım. Neandertaller kim? Ben size bir şey söyleyeceğim. Fransa'da bir adam kitap yazdı geçen sene. Çok ilginç. Diyor ki milletin hani üst akıl dediği ya da dünya yöneten aileler dediği ya da Anunnaki soyları dediğinin hepsini çöpe atın diyor. Neandertallerin bazıları hiç yok olmadılar diyor ve Homo sapiens'ten öcünü alıyorlar diyor.
ve dünyayı yöneten aileler aslında Neandertallerdir diyor. Yüz yapılarına iyi bakın diyor. Ama çok iddialı bir tez. Yani bunu ben söylemiyorum zaten. Bu adamın fikri. Ama sizin de gönlünüz oradan yana gibi yüz ifadenizden Şimdi onu anlıyorum. Anunnakiler dünyayı yönetiyor lafındansa en azından bilimin de kabul ettiği Neandertal bir ırkın, türün bir şekilde iyice saklanıp kendi aralarında anlaşabildikleri ve binlerce yıllık süreçte hakikaten ayakta kalıp onların daha sonra bizden daha iyi organize olmuş olayı bana daha mantıklı geliyor. Peki ari kalma çabası o zaman varoluştan beri onların üzerine düştüğü bir konuydu. Kraliyet ailesi ve işte o Ari aileler kalma. nasıl başardılar ari kalmayı? Kalabildiler mi? Hibritler yaptılar, ona göre evlilikler yaptılar. Çünkü bu ırk büyük ihtimalle esas bizim bugün Yahudi dediğimiz ırkı kendine eş seçti. Ve onlara bazı bilgileri aktardı olabilir Neandertal grubu ya da Anunnaki grubu. Şimdi mantıken Anunnaki dediğimiz Sümer takımını Yahudilere daha çok kendine eş seçmiş şeyleri daha mantıklı örtüşüyor. Ama Neandertal bunu seçtiyse şaşırırım. O kadar planlı gittiler ki soyları erimesin diye. Fransa ile İngiltere'yi savaş ettiriyorlar ve Rothschild grubu her iki tarafa da para veriyor. Faiziyle ki silah alsınlar, birbirleriyle dövüşsünler. Burada kazanan bir tek Rothschild. Ama bir tarafa para verirken Fransızlara parayı atıyorum %200 faizle veriyorsa İngilizlere diyor ki biz size %200 de vermeyeceğiz diyor. %100 de vereceğiz diyor daha azını ama bir şartımız var diyor. Lordlarınız diyor oğullarına bizim Yahudi kızlarını alacak diyor. Bakın 1800'lerde 1700'lerde İngiltere'de Lordlar Kamerası'nı temsil eden büyük eski ailelerin hiçbirinde Yahudi kan bağı yokken günümüzde bu oran %78'dir. Bu ne demek? Yahudiler kendi kızlarını vererek çünkü onlar da anneden geçer İngilizlerin içine ve en önemli yönetici kadroya Asiller Kamerası'na kendi tohumlarını ektiler kendi kızlarını vererek ve Yahudileri içeriye soktular kan olarak. Ve bunların isimleri falan vardır yani. Windsor'lardan hepsinin tek tek kim hangi aileye girmiş, kim gitmiş. Habsburglar zaten çok daha önce ele geçirilmişti. Esas amaç İngiltere'ydi. Avrupa'yı daha önce ele geçirdiler. Kraliçe o yüzden kendini paraladı. Bu en son gelen esmer gelin içeri girmesin diye. Girmesin tabii. O soy girmemesi lazım. Zaten kız da oğlanı alıp gitti. O kız oğlanı aldı, gitti, kurtardı. Ben size bir şey söyleyeceğim. Kate Middleton mesela. Kate Middleton şu anda ortada yok. Yani, kanser oldu. Olabilir hepimiz yani. Ailelerimizde İddialar hepimizin, bu. Beyan edilen bilgi bu. Bu tamam yasal olarak söylenen resmi açıklama bu. Ama hiç görüntü vermedi. Görüntü yok. Kraliyet ailesinden olduğu için onun bu hastalık sürecindeki kötü görüntüsünü yansıtmıyoruz. Bu da akıllı alabilir. Ama başka bir şey var. Bilgilendirme de yok. Etaplar yok. Hangi kanser oldu? Hiçbir bilgi yok. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? Annesi ortada yok. Daha da kötüsünü söylüyorum. Kate'in mi annesi evet. yok? Anneanne mi gitti şimdi de? Anneanne yok. Ve başka bir şey daha söylüyorum. Kate'in erkek kardeşi de 3 gündür yok. Konuşabilecek herkes yok oluyor. Kate bir şey gördü. Yıllar evvel Lady Diana'nın gördüğü bir şeyi gördü. Onlar insan değiller. Onlar insanlar. Ama işbirlikçi insanlar. Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Onlar insan değiller lafını kullandı Lady Diana dikkat çekmek için. Çünkü en vurucu cümle buydu. Ama bunlar büyük ihtimalle hepimiz gibi Homo sapiens insan. Fakat bir başka grup insan olmayanlarla beraber işbirliği içindeyken Lady Diana'yı kuluçka gibi kullandılar ve çocuk elde ettiler çocukları kendi soyundan. Lady Diana'ya da bu gerçeği göstermek istediler belli bir zaman sonra. Nasıl gösterdiler? O bizim görmediğimiz, bilmediğimiz türle beraber belki bir ritüeller esnasında Lady Diana da girdi. Ritüellerde görünce onları şoka uğradı. Ve bunlar kim dedi? Benim yattığım kocam dedi, yanımda yatağımdaki adam dedi. Sanmayın ki Prens Charles birdenbire gece reptil oluyor. Yani bir şey gibi öyle bir şey yok. Öyle bir dönüşüm yok. Ama o gördüğü şeyle benim dedi girdiğim aile dedi insan olmayan varlıklarla dedi inanılmaz şeytani şeyler yapıyor deyince kadın kafayı yedi. Bunu haykırmak için en kullanabileceği vurucu cümleyi onlar insan değiller dedi. Çünkü bunlar işbirlikçi insan. Belki bunlar bilemiyoruz. Hibrit olan insanlar. Çünkü olayın köklerine de gideriz. Biraz önce Adem'le başladık. Hani
Adem 40 metre boyunda olabilir mi? Adem 40 bin yıl yaşayabilir mi? Bunların hepsi olası. İbnül Arabi'nin karşılaştığı bir insandan bahsettik. Girişi öyleydi. 40 bin yaşında olduğunu. İnsan olup olmadığını bilmiyoruz. İnsani bir varlık. Çünkü İbnül Arabi bakın oturuyor. Mekke'nin karşısında bir mermere oturuyor. Hatta kendi terimiyle söylüyorum. Oturmaktan diyor kemiklerimin iliğinin mermere yapıştığını hissetmiştim diyor. O kadar uzun zaman oturuyor ve duasını ediyor. Bir huşu halinde. O sırada bir varlık görüntüsü ortaya çıkıyor. Kimsin sen diyor. Çünkü varlık insana benzeyen ama tam insan olmayan bir varlık. Ben de diyor insanım diyor, senin gibi diyor. Ama diyor senin diyor boyun fazladır diyor bize göre. Olabilir diyor. Sen Ademoğlu musun diyor. O da gayri ihtiyari insanım deyince hani hangi Ademoğlu diyor. Orada susuyor bu. Ve bizim bildiğimiz tek Ademoğlu olmadığını İbnül Arabi bu ufak kıssasıyla iletmiş oluyor. Hangi? Füsusül Hikem'de mi? Nerede anlatıyor İbnül Arabi? Bu galiba Füsusül Hikem'de geçiyor. Mesela tartışma Füsusül Hikem'de öyle de başlıyor. Diyor ki Hazreti Muhammed bana geldi diyor. Direkt kendi laflarıyla anlatıyorum. Kitabın giriş cümleleridir bunlar. Yani hikmetlerin, sırrın, özün özü Füsusül Hikem. Geldi bana göründü. Al Muhittin. Bu kitabı insanlara ilet. Bu tamamlayıcıdır dedi diyor. Ben de diyor noktasına virgülüne dokunmadan bu kitabı sizlere aktarıyorum diyor. Bu kitap benim değildir diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bana verilmiştir diyor bu kitap. Şimdi bunu okuyunca bugünün bakış açısıyla ben gayet basit bir şey diyebilirim. Hazreti Muhammed Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i yetersiz mi buldu ki sana ayrıyeten bir kitap gönderiyor diye bakabilirim. Ama eğer biraz daha geniş açıdan bakarsam günümüz için bazı ekleme demeyeyim de bazı şeylerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir bakış açısı mı sağlaması için verildi diye bakıp daha tavizkar olabilirim. Ama bunu böyle görmeyenler Muhittin Arabi'nin buna benzer birçok açıklamasından mütevellit onu zaten pek kale almazlar. Yani bir Abdülkadir Geylani Hazretleri, Beyazıt Bestami Hazretleri gibi değildir. O uçtaki bir adamdır. İbnül Arabi Hazretleri müthiş iyi bir aileye, bilgili, kültürlü bir aileye doğuyor. Harika eğitimler alıyor ve artık yola çıkması gerektiğini fark ederekten Anadolu üzerinden geçerek Mekke'ye varacak. Bu arada Anadolu'dan geçerken çok önemli bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Konya tarafından geçiyor. O geçtiği zaman onu tanıyanlar oluyor. Çünkü çok zaten kitaplar falan çıkmış ve tanınmış aynı zamanda bir İslam alemi. Yani o kadar genç değil daha. O sırada bir adam arkasından küçük bir çocuk ve bir heyet gibi bir grubun geçtiğini pazar yerinden görüyor. Ve soruyor kimdir bunlar? Diyor ki işte öndeki diyor işte şeyin babasıdır. Mevlana Hazretleri'nin babasıdır. Arkasında da küçük onun efendi oğlu Hazreti Mevlana. Ama o zaman işte Mevlana Celaleddin Rumi'nin o zamanki ismi söyleniyor. Net olarak o da diyor ki öndeki bir denizse arkadaki okyanustur lafı oluyor. Bu sırada ahali bunun çok... Tanışıyorlar mı? Konuşuyorlar mı Hazreti Mevlana? Bir yerde kısa olarak onun daha küçüklük haliyle tanıştığını fakat çok farklı bir şey söyleyeceğim şimdi. Bunlar o kadar ileriyi görebilen zaman yolcusu demeyeceğim bu adamlara. Birazdan o konuya da gireceğiz. Allah ol dedi oldu. Bizim için gelecekte yaşanacak olan olayların hepsi de oldu. Süreç olmuyor şu anda, oldu. Ve bunu anlatan Einstein zaten Nobel ödülünü aldı. Oldu, bitti bu olay. Biz bunu bugün devam ediyor gibi görüyoruz. Çünkü sınavımız bu şekilde. Fakat bazıları bu olmuş olan kavramı, bu evliya dediğimiz kişiler sanki bir sinema filmi gibi önden bakabiliyorlar. Ya da yukarıdan baktıkları için yan yana gelmiş resimleri yukarıdan bakmasa görebiliyorlar. Zaten onlar bugün milletin söylediği hep hani ben astral seyahat yapıyorum. Yani burada siz birkaç ritüelle, biraz meditasyonla, biraz çalışmayla astral seyahat yapabiliyorsanız ya da bazı takviyelerle. İbnül Arabi Hazretleri gibi bir adamın yukarıdan çıkıp dünyayı, diğer yıldızları, gezegenleri ya da Mars'ı görüp de Mars'ta imzasını bırakması gibi hikayelerin olması da hiç de akılsızca bir hareket değil. Niye anlatıyorum bunu? Bir şeyi görüyor. Hazreti Mevlana Hazretleri'nin
nasıl bir okyanus olduğunu görüyor onun için ve arkasından ona yardımcı olması için bir şeyleri düşünmüş olmasının mümkünatını anlatıyorum. Ona geliyorlar, bir müddet daha burada kal diyorlar Mekke'ye gitmeden önce. Kalırım diyor. Biz de bunun için sana bir hanım düşündük. Kendisi dul bir hanımdır. Bir tane de oğlu vardır. Hem o çocuğa bir dönem babalık yap, eğitimini ver, hem de hanımın olsun. O da sana hizmetinde bulunsun. Bir hanımla evlendiriyorlar. Ve o hanımın oğlu olan çocuk da Sadreddin Konevi'dir. Mevlana'nın hep yanında durmuş ve ona akranlık etmiş. Genelde söylediklerini yazmış, bugün okuyabildiğimiz şeyleri Sadreddin Konevi bize aktarmıştır. İşte bundan mütevellit bunları görüyor. Bakın daha da ilgincini söylüyorum. Orada diyor ki ileride gün gelecek, bu toprakların ilerisinde Fırat'ın tam ucunda büyük bir cihan harbi olacak. Ama bu harp milletin söylediği Armageddon'dan bahsediyor. Bu harp çok şeyi değiştirecek. Daha sonra arkadan 19 kişi gelecek. 19 kişi, o bilge cesur 19 kişi Araf'ın ricallerini sunacak diyor. Onlardan biri neden benim soyumdan olmasın diye bir çocuk bırakıyor. Ve bir çocuk yaptırıyor Sadreddin Konevi'nin annesinden. Diyor ki o çocuk soy gelecek, belki o 19'dan biri olacak diye bırakıyor. Bunları görüyorlar. 19 Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir ifade, bir sayı değil mi? Şifreli bir şey. Niçin 19 derler İbnül Arabi? Onu 19 olarak görmüş. Ama onlar ona haiz insanlar. Şimdi bu çalışma farklı bir şeye girer. Biz bunları Ömer Çelakıl sayesinde yıllar evvel öğrendik. Canım arkadaşım. Ömer Çelakıl'da siz programlar yaptınız. Türkiye'ye yanılmıyorsam siz tanıttınız. Yani olaylar sizle başladı Emel Hanım. İbnül Arabi'nin öngördüğü 19 kişi, kıyamet savaşlarını durduracak 19 kişi, doğru anladık çok değil doğru mi? Peki bunların tarihine dair bir işaret vermiş mi Sultan? Bazı kitaplarında vermiş olabilir ama İbnül Arabi'yi kendimce okumalarda bulunsam da, ki hani benim okumalarım da öyle hızlı okuma değildir, anlamaya çalışsam da İbnül Arabi çok katmanlı bir anlatıda bulunur. Zaten dili ağırdır. Çok. Füsusul Hikem'i böyle alıp da okuyacağınız bir kitap değildir. Değil. Eğer bir altyapınız yoksa, hiçbir şey anlamazsınız. Ama onu bilerek öyle yapmıştır. Çünkü onu genç bir adamın alıp da her şeyi anlayacağı dilde yazarsa sırlar istediği gibi istediği kişilere ulaşmazdı. Öyle istedi ki onunla aynı dili konuşmaya yakın olan insanlar bu sırları bilgileri neticesinde anlayabilsin diye. Ben size bir şey söyleyeceğim Emel Hanım. Buyurun. Agatha von Nettesheim diye bir adam var. 1500'lerde yaşamış. O yaşarken onun yanında hep siyah bir köpek görülüyor. O siyah köpek onun ölümüne kadar beraber. O siyah köpek sizce bir tulpa mıydı? Tulpa nedir? Bilmiyorum. İşte bunları anlamadınız, gördünüz mü? Okültizm üzerine araştırmalar yapmış bir kişiyle konuşsam bunun cevabını verecek direkt. Tulpanın ne olduğunu gerçekten bilecek. Tulpa nedir biliyor musunuz? Uzak Doğu'da bizim evliya dediğimiz insanların düşünce gücüyle kafalarından yarattıkları ufak varlıktır. Ufak varlık ilk önce böyle bir misket, bilya gibi olur. Daha sonra ona şeklini farklı vermeye başlar. Daha sonra ona bakın tulpaya der ki konuş benimle der, konuşur. Onu başka insanlar da görür. Daha sonra başka aşamasında ona bir bakarsınız bir çocuk şekli verdi. Ya da siyah bir köpek şekli verdi. Düşünceyi nasıl katılaştırıyor? Katılaştırabildiği için katılaştırıyor. Çünkü düşünceyi biz katılaştıramadığımızı düşündüğümüz için düşünemiyoruz. Öyle yapamıyoruz. Hani hayali katılaştırıyor. Çünkü buradan onu anlıyorum. Bakın düşünce bir enerjidir. Düşünceyle beraber frekans olur. Frekanslarla beraber ona dalga boyu verirseniz onun görünümünü katılaştırma hakkına sahip olabilirsiniz. Ama bunu bilecek, dediğim gibi, evliya katındaki adam. Daha sonra daha da beterini söylüyorum. Onu yanında konuşur hale getiriyor. Bu sefer diyor ki sen gelenlerle de tanış. Bu sefer yanlarına birileri geldiği zaman genç bir çocuk görüyorlar. Bu kim diyorlar, oğlunuz mu, kuzeniniz mi, yeğenim geldi diyor. Halbuki onun düşünce gücüyle yapılmış olan bir varlık olan tulpadır bu. Siz bizi izleyenler bu videoda benim arkamdan şeye baksınlar. Google'da tulpa nedir diye araştırsınlar. Emel Hanım niye öyle bakıyorsunuz ki, şaşırıyorsunuz? Varlık yapmış adam konuşturuyor.
Öbürü Bundan bugün normal bilimsel ne olarak olabilir ki? yapay zeka dediğimiz bizimle konuşuyor mu bugün? Kimle Konuşuyor. konuşuyoruz biz? Siri bana söyler misin? Konuşuyor. Kimle konuşuyoruz? Robot yapıyoruz, konuşmuyor muyuz? Ama siz şimdi şeye takıldınız. Nasıl olur da katılaşmayı? Maddeleşmesine ben takıldım. Hologramla buraya yapabiliriz, ayrı konu, işte ama tutamam ki onu. Sizin bahsettiğiniz bakın, saçını okşayabildiğiniz bir bardağı köpek. Tuttuğumu mu zannediyorsunuz siz? Ya bilimsel açıdan konuşacağım şimdi. Hissediyorum. Hissi veriliyor bize. Çünkü beynimiz manipüle edilmiş. Ama elimi serinleten, içinde sallandığını gördüğüm bunların hepsi ve ses çıkaran bir şey konuşuyoruz. Bardak böyle. Bu özellikleri var. Bunların hepsinin özellikleri size bu hissiyatı verdiği için beyniniz ona göre yapılmış. Yani biz bakın canlı olarak 3 boyutlu canlılarız. 3 boyutlu bir dünyada beynimizin 5-6 adlandırdığımız, hadi bunun üzerine bir 5-10 tane daha koyun, duygularıyla beraber bazı şeyleri hissettiğimizi zannediyoruz. Ve bu hissiyat bize verilmiş durumda. Daha ötesi verilmemiş durumda. Mesela bugün teorik fizikçilerin hepsi, yani biri değil, hepsi başta Michio Kaku olmak üzere hiçbir zaman hayatımızda hiçbir şeyi tutmadık diyor. Buyurun. Neden diyor? Çünkü bir şeyi tutmaya kalkarsan arada diyor senin göremeyeceğin incelikte bir katman vardır. Benim elimdeki elektronlar bardağın elektronlarıyla birbirini ittiğinden hiçbir zaman tam tutma yaşayamayız diyor. Tuttuğu hissiyatı verilir diyor. Ama fiziksel ve matematiksel olarak hiçbir şeyi tutmadık diyor şu ana kadar. Bunun hissiyatı verildi bize. Beynimiz böyle hissediyor. Bunları en iyi açıklayanlar David Bohm. Peki bunu havada durduran şey ne? Bizim şeyimiz, beynimizdeki bu hissiyat. Bunun böyle olduğunu biliyoruz. Yani Einstein'ın... Aslında bunu tutmazsak düşeceğini biliyoruz. Bu bilgi yanlış olduğunu öğrenirsek bu havada durur zaten. Rüyalarınızda uçuyorsunuz. Gerçek hayatta uçtunuz mu Emel Hanım? Şimdi bilimsel olarak bakıyorum. Ne diyor bilim rüyalar için? Hayat içerisinde, gün içerisinde yaşadığımız tecrübelerimizden mütevellit beynimizde oluşan senaryoların bize sunmuş şekli hızlı bir şekildedir. Ama onu biz sanki dakikalarca görmüş gibi hissederiz diyor. Ama beynin sana öyle müthiş senaryo sunuyor ki bilmediğin insanlarla bilmediğin bir yere gidiyorsun. Fakat sanki orayı tanıyorsun. O insanları tanıyorsun. Yadırgamıyorsun. Ondan sonra sana birisi ateş ederken ya da ok atacakken bir anda havaya zıplayıp uçmaya başlıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki beynin bunları yaptı. Çünkü gün içinde bunları yaşadım. Ya gün içinde ben kardeşim kim ok attı bana? Kim beni vurmaya çalıştı? İşte bunlar arketipler. Sen böylece onları sembol diliyle, bakın bilimsel açı bunu söyler. Yani psikiyatri şu anda çok emekleme yerinde daha. Diyor ki bunları beyninde yaratıyorsun. Hepsi sembolik lisanda yapıldı falan. Değil, bu kadar çetefeli değil bu iş. Sofistike değil. Sen uçabiliyordun çünkü. Sana bugün uçamadığın boyutu gösterildiği için sıkıştırılmış beyindesin. İnsan uçuyor muydu? İnsan bir dönemde uçuyor muydu? Bakın ya geçmiş dönemimizde uçuyorduk ya da gelecek dönemimizde uçacağız. Çünkü ben zamanı tek boyutta alıyorum. Bilimin 1926 yılından beri kabul ettiği bir şey var. Zaman tek boyuttur. Sadece biz algı yanılgısıyla geçmiş ve gelecek diyoruz. Bunu söyleyen adam bakın Einstein'dır, arkasından Heisenberg'tir ve bu adamlar Nobel aldılar. Biz gelecek, geçmiş gibi kavramları biz bugünkü sınavımızı verebilelim diye bu şekilde yaşadık. Buna göre komutlandık. Biz niye 3 boyutta yaşayan varlıklarız? Bakın biz küçük enerji topu olarak bizi Rabbimin yarattığını düşünün. Yemek yemeyeceğiz. Ondan sonra yemeğin haricinde gidip zengin olmak için koşturmayacağız. Çünkü enerji topuyum, minicik böyle geziniyorum etrafta. Hasislik yapmayacağım, kıskanmayacağım. Şu model arabam olsun deyip ya da ben kardeşim çok zengin olursam fark etmez 50 kişinin işine son verecekler öbür şirkette batacak. Bana ne ya ben zengin olacağım. Bunların hiçbirini demeyeceğiz çünkü maddiyat diye bir şey yok. Böyle bir küçük bir enerji varlıksan senin sınavın çok sınırlı bir sınav olacak. Ama böyle kalıplanmış bir bedende sınavı yaşayabilmem için türlü bana hikaye yapılmış durumda. Bunları yaşayabilmek için de bunların gerçek olduğunu addetmem lazım. Bunların gerçek olduğunu düşünmeye başlamak için de beynimin ona göre programlanmış olması lazım. Yani rüyada gördüğüm her şey ya yaşandı ya da benden sonrakiler yaşayacak. Yaşayacak. Ve kün feyekûn'a göre de zaten hepsi yaşandı, oldu bitti. Adem'den beri yaşanan her şey senin RNA proteininde kayıtlı bir şekilde. Çok doğru. Benim kaydımda olan datayla Göbekli Tepe'de yaşayanların datası aynı değil o zaman.
İyi konsantre olursak, empati yaparak Göbekli Tepe'yi kuranların, oradaki çalışmaları yapanların o anda neler hissettiklerini ve neler gördüklerinin görgüsüne kavuşabiliriz. Ezberletilmiş bilgilerle aşikar olan şeyleri bile eşleştiremiyoruz, yorumlayamıyoruz. Onlardan biri de birbirinden binlerce yıl arayla farklı yerlerde aynı bilginin resmedilmesi. Bravo. Bir sır var. O sırrın adını ben koyamıyorum. Siz hem araştırmacı hem sanat tarihçi olarak yardımcı olun. Bir sır var. O sır resmediliyor ve ondan sonra geleceğini düşündüğü kuşaklara anı bırakıyor. İletiliyor. Bir şey iletiliyor. Nedir o? Birkaç kelimeyle özetleyeyim. Ortak bir akıl var. Ortak bir kaynak var, bilgi var. Neden bunu biliyoruz? Birbirleriyle yaşadıkları dönem içerisinde hiçbir şekilde iletişime geçmemiş olan ayrı ayrı kıtalardaki medeniyetlerin o aynı bilgiyi taşıdıklarına dair elimizde çok önemli eserler var. Göbekli Tepe'deki taş sütunlara baktığımız zaman sütunun yanında parmakların böyle durduğunu görüyoruz. Ve diyoruz ki insanı bu şekilde resmetmiş. Sanki elini beynine getirmiş, parmaklar böyle duruyor. Ve o T sütunlarda yanlarda kollardan gelen parmakların şeklini görüyoruz. Urfa adamı diye bir şeyi 94 yılında hafriyat çalışmaları sırasında çıkarttılar. Urfa'nın içinde çıkardılar. 1.82 boyutunda. Bugün bildiğimiz dünyadaki en eski insan heykeli aynı boyutlarda olup. O kadar da mükemmel yapılmış. Onda bile insan yine böyle elini tutuyor. 2 tane el parmaklar sayılıyor. Tamam, Göbekli Tepe böyle olabilir diyeceğiz. Ama gidiyorum Tolteklerde aynı tema var. Aynı heykel var. Yine böyle duruyor. Aynı öyle duruyor. Gidiyorum Sümerlere, aynı tema var. Bunların görsellerini ekleyebilirsek. Onun için not alıyorum. Güney Afrika'da bakın ve Orta Afrika'da aynı heykeller var. Dünyada bize en uzak yer neresi biliyor musunuz? Ben gitmek istedim çünkü Şili'ye kadar gittim. Şili'den sonra o anda uçak bulamadım. Gidecektim. Paskalya Adası var. Paskalya Adası'nda kimin yaptığı belli olmayan heykeller var. Kaç bin yıllık? Süreç verilmiyor hala. Bazılarına göre bunlar 4000 yıllık, bazılarına göre 18.000 yıllık. Onların adına da Moai, M-O-A-I, Moai heykelleri diyoruz. Heykellere bir baksın arkadaşlar. Direkt böyle tutuyor. Aynen Göbekli Tepe gibi tutuyor. Şimdi Şili'yi düşünün. Güney Amerika. Bir taraf Arjantin, bir taraf Şili. Şili'den uçağa biniyorsun. 2,5 saat sonra bizim Paskalya Adası dediğimiz yere gidiyorsunuz. Paskalya Adası da çok büyük ihtimalle kaybolmuş olan bir kıtanın ucu. Neresi? Mu kıtasının haritadaki bölgelendirilmesinde yüksekte kalmış olan ufacık bir ucu. Demek ki burası belki bize anlatıldığı gibi o heykeller 10.000 yıllık değil, belki 100.000 yıllık. Bir şey bilmiyoruz çünkü biz hep bir şeyden gidiyoruz. İnsan bir şey yapabiliyorsa diyor, bir eser verebiliyorsa bunun geçmişi en fazla 10.000 yıl diyoruz. Değil. Olanı itiyoruz. Şeyi atlamayalım. Eli böyle duran heykellerin özelliği nedir? Onlar diyor ki biz bir medeniyetiz diyor. Şekil var. Ve bu heykelleri yapanlar genelde yanına, etrafına bir yere ne işareti koyuyorlar biliyor musun? Biz kadim bilgelikleri bu medeniyetlere getirdik diyorlar. Ve getirenler diyor ki bizim burada olduğumuzu ilerideki medeniyetler daha iyi anlasın diye spesifik birkaç şey koyalım. Bizim bilgili olduğumuzu anlarlar. Aynı zamanda bizim aynı kişiler olduğumuzu anlarlar. Bir işaret fişeği atıyor yani. Tabii diyor ki bunu kim anlar diyor. Paskalya Adası'ndan da atıyor o işaret fişeğini. Göbekli Tepe'den de atıyor. Avustralya'dan da atıyor. Ve biz aynıyız diyor. Biz aynıyız diyor. O da ne anlatıyor biliyor musun? İmza atalım diyor. Yani düşünsenize Emel Hanım biz 5 kişiyiz gitmişiz. Adamlara medeniyeti götürüyoruz. Ama adamın elinde laptop yapma şansı yok. Bir şey yok çünkü sıfır sanayi o anda. Sıfır sanayi. Taşı taş da kırıyor Göbekli Tepe'de. Başka ne yapacak? Ne yaparız diyor. Nasıl? Öyle bir şey yapalım ki diyor. Bizim buraya gelip bu adamları bir şey öğrettiğimizi gösterelim diyor. Nasıl anlatacağız ilerideki adama? Ya diyor ortak bir şey olması lazım onların da anlayacağı. Tamam diyor gökyüzü var ortak. Hani şu anda bir laptop işareti falan. Gökyüzü var diyor. Gökyüzünü yapalım diyor. Ama gökyüzünü onların göremeyeceği şekilde bizim gördüğümüzü anlatmamız lazım. Çıplak gözle görülmeyen gökyüzünü buraya iyi tasvir edelim diyor. Yıldızların konumunu öyle bir koyuyor ki
senin o zaman çıplak gözle göremeyeceğin Dark Rift dediğimiz simsiyah bir alan vardır. Onu gösteriyor. Altına bugün bile aynı şekilde bizim adını verdiğimiz Kuğu takım yıldızıyla Scorpion, akrep takım yıldızını üst üste koyuyor. Ve onları da bir tane akrep koyuyor, bir tane kuğu koyuyor. Ve orayı gösteriyor. Ve yanına bir işaret daha koyuyor. Bir tane de akbabayı gösteriyor. Yanında da bir top tutuyor. Bu topu da niçin koyuyorlar biliyor musunuz? O top orada ne demek? Bir tane meteor geldi diyor, çarptı diyor. Böylece genç Dryas dönemi yaşandı diyor. Onun hemen arkasında diyor biz bunu yaptık diyor. Bu tarihi size atmak için bunu gösteriyor. Göksel işareti koyuyor. Peki biz kimiz, nasıl anlatacağız diyor. Her yerde koyduğumuz işareti koyalım. Bizim logomuz var ya. Neydi abi bizim logo? Ya kovaları yapacağız diyor işte. 3 tane kovayı koy diyor, anlasınlar biz yaptık. Ve dünyanın her yerine çantaları, kovaları koyuyorlar. Daha ne desin bu adam? Matrix filminde Neo'yu sorguya çekiyorlar. Ajan Smith. Bildiğiniz yapay zekadan mütevellit bir robot gibi. Ajan Smith sorguya çekiyor. O sırada soru soruyor ona. Konuşmalar oluyor. Ve evet diyor, bir başka kimliğin var diyor. Gayet bizim yarattığımız ve istediğimiz sistemden dışarıya çıkmayan, para için tapan, onun için hayatını idame ettirecek bir Ajan Smith diyor. Kimliğini koyuyor. Keanu Reeves'in, yani Ajan Neo'nun. Neo'nun kimliğinde ne yazıyor biliyor musunuz? Bu kimliğin geçerlilik tarihi 11 Eylül 2001 diyor. Hiç kimse önemsemiyor o zaman. Film 99'da çıkıyor. 11 Eylül 2001'de çat diye olay oluyor. Kuleler. Şimdi bunun tesadüf Ayhan Bey ne alakası var diyeceksiniz. Ben o zaman başka bir şey söyleyeyim. Herkes not etsin. 13. Kat diye bir film var. Ben çok severim. Bizim simülasyonda olduğumuzu çok iyi anlatan, zamanına göre yapılmış çok iyi bir filmdir. O filmde ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Adam her şeyin sonuna geliyor ve bir tarih çıkıyor. 24 Haziran 2024. Çok az kaldı. Kehanette bulunmuyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama eğer elimizdeki donelerle bir şeyleri biz öğreneceksek buyurun diyorum. Kapanışı şununla yapalım. Neandertalleri konuştuk, Homo sapiens'i konuştuk. Şimdi Çinlisi var, çekik gözlü, siyahisi var Afrika'da. İşte Türk ırkının genetik özellikleri var, Sovyet'in farklı. Geriye gittik 15 bin yıl, 20 bin yıl. Şu anki alanımız ancak buna müsaade ediyor. Ayrışma nerede başladı? Çekik gözlü ne zaman çekik gözlü olmaya başladı? Ya da Allah siyahiyi ayrı yarattı, zenciyi ayrı mı yarattı? Bu da bir bakış açısı. 3 tane açıklaması var. 1, bizler yıldız tozuyla geldik. O tozun içerisinde, zaman içerisinde genetik yapımızda değişimler oldu. Olabilir. 2, yaşadığın bölgeye ait insanlar değişiyor. Çünkü Orta Asya'dan Türkler kol halinde çıktılar. İlk çıkan Türkler kuzeyden, Sibirya üzerinden yürüdüler, Finlandiya'ya gittiler. Ve bugün bizim kuzenlerimiz olan Finlilere bakın. Boyları, postları 1.85, 1.90, sarı saç, mavi göz. Genetik yapıları bizde inanılmaz benzerlik taşıyor. Ve onlar bile, kendileri bile diyorlar ki biz Türk soyuyuz. Uzak Doğu dediğimizde Çin var, Hindistan da Uzak Doğu'da. Biz İkisi Çinlilerle birbirinden çok uzaktan farklı. yakından akraba değiliz. Apayrı bir genetik özelliğe sahibiz. Tamam. Hindistan'da, Çin'de, Uzak Doğu'da. Hintli ile Çinli birbirinden çok farklı. Bunların farklı olmasının nedenleri bir açıklamaya göre, inanıyorum ya da inanmıyorum diye bilmiyorum, bir şey demeyeceğim, bir fikir söylüyorum. Her birini farklı değişik medeniyetler klonladı dünyada. Yani Çinlileri Pleiades'ten gelenler, atıyorum, ya da İskandinavları Pleiades'ten gelenler tohumladıysa Çinlilere de bir başkaları tohumladılar diyorlar. Hangi kaynak söylüyor bunu? Ezoterik kaynaklar söylüyor. Ezoterik kaynaklar. Evet. Başka bir açıklaması var mı? Başka açıklaması var. Bilimsel açıdan dediğim gibi klimatik özelliklerden dolayı değiştik. Bir başka dini açıklaması var. Babil Kulesi'ni insanoğlu inşa etmeye çalıştı ama biz hep bunu geçmişte arıyoruz. Geçmişte ararken de çok yakın bir geçmişte arıyoruz. Zaten sorun o. Bize Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir sürü halktan bahsediliyor değil mi? Bu Sebe halkı bilmem. Şimdi bunlara baktığınız zaman hani bu halklar, lanetlenmiş şeyler, biz bunların tarihlerini bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim hiç yanlış yapmadığı için hiçbir şekilde tarih de vermiyor. Ve biz zaman boyutunda kendimizi kısıtlamış durmuşuz. Belki 120 bin yıl önce bazıları oldu, lanetlendi bazı soylar. Yani belki Babil Kulesi'nin yapımı günümüzden 150 bin yıl önceydi. İnsanlar tek bir dil konuşuyorlardı. Tek bir soydular. Ondan sonra Rabbim tarafından lanetlendiler. Şekilleri, dilleri, hepsi, ırkları değişti ve böyle bir kargaşa ortaya çıktı. Sizce bir gün Babil Kulesi'nin kalıntılarına ulaşır mı insanoğlu?
Yok, çünkü kapattılar. Körfez Savaşı, sakın petrol savaşı olarak düşünmeyin. Körfez Savaşı'nın yapılma en büyük nedeni Babil'e, Sümer'e ve diğer tüm Mezopotamya'ya ait bütün belgelerin kaçırılması için yapıldı. Çünkü Bağdat'taki müze soyuldu. 167 bin eser vardı. Bugün 55 bin kadar eser kaldı. Geri kalanları bilmiyor nerede olduğu. Mesela şöyle heykeller var. Kadın çocuğunu emziriyor ama kadın değil, insan değil. Kertenkele başlı kadın heykeli diye bilinen heykeller vardı o zamanlar. Boyutları şu kadar falan. Sümer zamanına ait olduğu düşünülüyordu. Ubeyd dönemine ait olduğu, hatta tam dönemi vardı. Obeyd diye de geçer bazı kaynaklarda. Bu heykeller bugün ortada yok. Niçin yok? Amerika'ya kaçırıldı heykeller. Çünkü orada kadın tamamen kertenkele başlı, çocuğu da kertenkele. Demek ki insanoğlu nasıl bir yaratıcılıkla kalkıp da vücudunu insan yapıp burasını böyle benek kertenkele gibi yapıp kafasını böyle uzun, gözler böyle uzaylı gibi yapıyor ki. Ayhan Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi tanıdığıma ayrıca çok memnun oldum. Ben de teşekkür ederim. İlk fırsatta tekrar görüşmek üzere.